Merhaba robotikçi arkadaşlarım. Bu videomuzda sizlerle birlikte motor rotation sensörümüze bakıyor olacağız. Nedir bu motor rotation sensör? Biz motorumuzu tekerleğimize bağladığımız andan itibaren orada gördüğümüz kırmızı çark aslında bizim tekerleğimizin ne kadar döndüğünü ölçmekte ve eğer bu bilgiyi kullanmak isterseniz de motor rotation sensör bloğunu kullanabiliyorsunuz. Neyi ölçebiliyorsunuz peki? Tekerleğin kaç tur döndüğünü ölçebiliyorsunuz. Kaç derece döndüğünü ölçebiliyorsunuz. Açabileceğiniz bu şekilde farklı şeyler var. O halde bu bloğu çektikten sonra ayarlarına bir bakalım. Tabii ki resetlemeyi asla ve asla unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi sensörün önceki hareketlerini tekerleğin daha önceden ne kadar dönmüş olduğunu da ölçmüş olabilir. Bu yüzden resetlemeyi unutmayın ki tekerleğiniz ondan sonra ne kadar dönmüş olduğunu ölçsün. Şimdi bunu kullandığınız zaman mecburda farklı ölçebileceğiniz şeyler var. Kaç tur dönmüş olduğunuzu merak ediyor olabilirsiniz robotunuzun. Eğer rotation'ı seçerseniz kaç tur döndüğünü öğrenmiş olursunuz. Ve degrees yani dereceyi seçerseniz de kaç derece dönmüş olduğunu öğrenirsiniz. Ben daha önce anlatmıştım zaten 90 derece, 180 derece, 270 derece, 360 derece şeklinde işliyor tekerleklerimizde. Dönme ile ilgili durumlarımızda hep dereceyle bu şekilde biz aslında iş yapıyoruz. 90, 180, 270, 360 bunlar arasında da tabii ki değer alabilirsiniz. Ama hani temel değerler bunlar. Bunları unutmayın. Bunları hep kodlarınızda kullanabilin diye ben de ekstra olarak anlatıyorum. Dereceyi ve tur ölçmeyi bitirdikten sonra aslında biz motorumuzun o anki gücünü de ölçebiliyoruz. Bunu ölçmek isterseniz de yine o ayarı seçersiniz ve motorunuzun ne kadar o anda güce sahip olduğunu ölçebilirsiniz. Buna ek olarak compare seçeneğimiz var her zamanki gibi. Eğer belli bir şey ölçmek istiyorsanız, hani 5 tura geldiğinde bunu öğrenmek istiyorsanız, kodunuzda bunu kullanmak istiyorsanız, doğru ve yanlış değeri olarak kullanacaksanız eğer bunu da girebilirsiniz. Bu şekilde de öğrenebilirsiniz. Deneyebiliriz. Şöyle yapalım. Compare degrees yapalım ve bunu 90 dereceye ayarlayalım. Şu an burada true veya false olarak değer çekebiliriz. Buradan birçok şey öğrenebiliriz aslında. Hani 90 dereceden şöyle yapalım. 90 dereceye eşit mi olduğunu da öğrenebiliriz. 90 dereceden daha fazla dönmüş olup olmadığını da öğrenebiliriz. 180 dereceden daha fazla dönmemiz. Yani çok fazla aslında bizim durumumuz var. Ölçebileceğimiz çok farklı seçeneklerimiz var. Siz artık bunu kullanacağınız zaman kaç derece ölçmek istediğinizi ve tam olarak ne istiyorsunuz? Hani 180 dereceden daha fazla dönmüş olmasını mı istiyorsunuz? Mesela bir turdan fazla dönmüş olmasını mı istiyorsunuz tekerleğinizin? O zaman 360 dereceden daha fazlaysa bunu yap diyebiliyorsunuz kodunuzda. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Hadi sonraki videomuza geçsin.